Selam arkadaşlar, ben Age of Tactics. Bugün sizlere toplama komplarımızda neler yapabileceğimizi, komplarımızı nasıl düzenlememiz gerektiğini ve en kudretli vali, yani şu an o örnek olduğu için onda en kudretli vali etkinliğinde nasıl bir örnek sergileyebileceğimizi göstermek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle komplarımızı inceleyebiliriz. Şunu söylemek istiyorum ki arkadaşlar, ben bu zamana kadar kaynakla ilgili herhangi bir hiç problem yaşamadım. Yani süreç benim için hep olumlu ilerledi. Zaten elimde de 2,5 milyar kadar bir özel kaynak sandığım mevcut. Kaynaklarım da yani bitiyor ama yani kaynak sandığım olduğu için sürekli pekiştirip doldurabiliyorum. Kaynak sorunu yaşamıyorum yani genel olarak. Toplama birlikleri problem yaşatabilir. Nasıl problem yaşatabilir? Bazı etkinliklere katılmak istediğiniz anda eğer ganimetiniz yoksa elinizde geride kalabilirsiniz. Yani hızlandırıcın var, ganimetin yok. Durduk yere ganimet kasmaya çalışıyorsun. Bu gibi problemleri önümüze çıkarabilir. Keza etkinliklerde de sizi iyi bir noktaya taşıyabilir. Mesela şu an vali etkinliğinde kaynak toplama günündeyiz. Buranın detaylarından da bahsedeceğim. Önce isterseniz komplarımızla bir bakalım. Şimdi şöyle sarılardan başlayayım. Ben burada böyle kafa karışıklığı yaratmaması adına süvarileri bir araya getirdim. Büyük Darius, Kleopatra ve Dioçen bir arada burada. Toplama bonusum %317 ve birlik yüküm şu aşağıda gördüğünüz 24 milyon 662. Bu önemli arkadaşlar. Bunun neden önemli olduğundan bahsedeceğim sizlere. Şimdi Büyük Darius'a girdiğimde arkadaşlar gördüğünüz gibi mor yeteneği ben bu şekilde max seviyeye getirdim. Yani verimli hasat yeteneği max seviyeye getirdim ve kaynak nakliyatı yeteneği de açtım. Şimdi bunu yükseltmiyorum. Hayır. Buna parşömen harcamaya gerek yok. Fakat bunu getirmemle bakın aşağıdaki açıklamayı, pasif etkiyi okuduğunuzda toplama hızını %30 arttırıyor ve birlik yükünü %15 arttırıyor. Kaynak nakliyatı yeteneği bunu sürekli yapıyor zaten. Diğer hero'larda da bunu görebilirsiniz. Ve de arkadaşlar ben şöyle toplamayı biraz arttırması adına elime mesela böyle bir at geldi. Toplama hızını işte %5 kadar arttırır. Bunu da giydim Darius'a. Sonra kafalarıma da şöyle 10 seviye yapıyorum. Mavi mor hiç fark etmez. Bir tane süvari teçhizatı buluyorum ve buralardan da %3 şeklinde ekstralarımı alıyorum. Bunu yapabilirsiniz. Bunlar basit. 10 seviye yapmanız yeterli ama. Sonuçta birçok toplamamız var. Hepsini dağıtırken mücevherlerimizi yani ikinci ya da üçüncü barın 20 seviye 40 seviye olmasına gerek yok yani bu teçhizatın. Açık olmasına gerek yok oraların. Burayı bu şekilde değerlendiriyorum. Şunu yükseltenler var. Yani gerek yok. İmza becerisini neden yükseltiyorsun? Beceri puanlarını durduk yere harcamana hiç gerek yok. Şimdi Kleopatra'ya baktığımızda ise yine aynı şey. Gördüğünüz gibi son seviye yaptım. Mor verimli hasat yeteneğimi bundan da toplama hızını %35 arttırıyorum. Buraya baktığımda yine %30 alıyorum. Bakın şu çok önemli. Başarılı toplamalardan sonra fazladan %4 kaynak kazandırır. Abi bu muazzam bir özellik. Şimdi zaten bunu yükselttiğimde bakın şöyle %14 kadar kazandırıyor. Bu harika ama yükseltir miyim? Hayatta gidip buna parşömen harcamam abi. Ama o %4'ü alabilmek adına bu özelliği, bu yeteneği açmakta fayda olduğunu düşünüyorum ben. Dioçen'e bakalım. Dioçen'in zaten imza becerisi tüm kaynaklar için toplama hızını %10 arttırıyor. Sıradan bir günde toplanan ilk 2000 kaynağı 1,5 kat fazla olur. Birliğin yükünü %20 arttırır. Şimdi farkındaysanız burada yük vardı. Büyük Darius'ta. Dioçen'de de yük var. Devam edelim. Burada yine kaynak nakliyatı yeteneğini görüyoruz. Burada da yük var. Yani bayağı yüklü bir kompla çıkıyorum toplamaya farkındaysanız. Burada da mor yetenek yine son seviye yaptım. Elimde mor parşömenlerin boşuna kalacağına burada basıyorum. Verimlilik sağlamaya çalışıyorum. Arkadaşlar yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben burada 120 seviye yapıyorsunuz. 120 seviye gerekli mi diye bir soru doğacak. Abi gerekli, birlik yükünü arttırman gerekiyor. Bu gibi etkinliklerde birinci olmak için ya da toplama ile ilgili herhangi bir sorun yaşamak istemiyorsan 120 seviye olmalı. Fakat sen şimdi durduk yere gelip de işte elimde benim bir ya da iki tane kompum yok. Durduk yere toplamayı geliştirmeye de gerek yok. Yap toplamalarını 40 seviye, 60 seviye. Yaptın mı? 40-60 seviye yaptın. Devam et abi. Önce öyle bir devam et. Bir komplarının seviyelerini tamamla, onları bir yükselt. Daha sonra gelip burada yavaş yavaş 60'ları 70 seviye yaparsın. İşte sallıyorum bu efsanevi kahramanlardan başlarsın seviyeleri yükseltmeye falan filan. Şimdi geliyorum bir diğer kompa bakıyorum. Bakın bu komp benim bu arada en iyi toplama kompum. 24 milyon toplama yapabiliyorum bununla ve %317 toplama bonusu demiştik. Burada %317 yapan bakın burada şeylerde de var. Kleopatra'da falan da var bu teçhizatları. Böyle elimde ne varsa buralara yerleştirdim. Bakın buraya mor koymuşum mesela.
Yani dağıtıyorum elimde olanları, buralara yaymaya, atmaya çalışıyorum. Bir ikinci kompum ise benim bu şekilde bir okçu kompu gibi bir şey yapmaya çalıştım. Şu an kılıççı askerlerim müsait olduğu için büyük ihtimalle kılıççı askerlerle göndermişim. Hiçbir önemi yok arkadaşlar. İstersen kılıççıyla gönder, istersen okçuyla gönder. İstersen bu kompu süvari askerlerinle gönder, ama gönder yani. Şimdi burada da %272 toplama bonusu sağlıyorum. Böyle yavaş yavaş düşecek bu arada yüzdelerim. Ama 200'ün altına düşmez diye düşünüyorum. 16, yaklaşık 17 milyonda yük toplayabiliyorum. Şimdi Kral Deri'ye baktığımızda Allah Allah, yine bunu fulllemişim. Buna da hiç vermemişim. Garip. Bu yine az önceki gibi Dioçen'de gördüğümüz talih kuşu yeteneği. Başarı toplamadan sonra fazladan %4 kaynak kazandırır diyor. Buna önemli demiştik. Şimdi burada hazır şu başarı toplama mantalitesini görmüşüz. Şundan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bizim şöyle bir yetenek ağacımız var. Bildiğiniz üzere burada bizim toplama seçeneklerimiz var. Şundan bahsetmiyorum. Birliğin savunmasını toplama sırasında %5 arttırır. Bundan bahsetmiyorum. Bahsettiğim şey şu. Bak, toplama hızını %5 arttırır. Mis. Buraya geliyorsun, bir tane statü veriyorsun. Bitti gitti. Yani %5 hızını alıyorsun. Bu neymiş? Başarılı bir toplamadan sonra kaynak kazancı %5 arttırır. İşte bu. Bunları istiyorum abi. Bu toplama komplarında kesinlikle bunların açık olmasına dikkat edin. Hatta toplama kompum yok, yetersiz diyorsanız, örneğin şurada mesela Lubu'ya bakıyorum. Lubu'da da vardı sanki. Yani hepsinde var diye biliyorum ama yanlış mı biliyorum? Bakın burada solda. Bak, kapalı tabii ki. Toplama hızın %5'er. Benim toplama komplarım daha yok. Oluşmadı. O zaman diğer hero'larımda da toplama günü bunları böyle aç kapayla uğraşabilirim abi. Sonuçta bunları böyle rahatça bir sıfırlama geldi. Çat basıyorsun, sıfırlıyorsun. Hepsini birden tüm sayfayı sıfırlamana gerek kalmıyor. Böylelikle oralardan da hem toplama hızınızı hem de toplama bonusunuzu arttırabilirsiniz. Şimdi şu yeteneklerden bahsediyorduk. Bakın burada bir şu yukarıdakileri görmüştük. Bu ikisiyle karşılaşmıştık. Yiğit Savaşçı'nın sağ üst ve sağ alt kısmında görünüyor bunlar. Devamında da olduğunu düşünüyorum. Şurada mesela toplama birliklerinin alt edildiği falan filan, bunlara vermeyin. Hiç gerek yok abi. Yisushin'e bakalım. Yisushin'de ise artık sanırım bunlara basamadım. Elimde bitti mi, ne oldu anlamadım. Var şu an biraz ama bir tane Hero'mda şeyde Mansa Musa'nın bir yeteneği var mor. Onu geliştirmek için saklıyorum sanırım şu an. Fakat bunu da yine 4 seviye yapacağım yani diğerleri gibi. Yine yetenek ağacına baktığınızda toplamaların basılmış olduğunu görebilirsiniz. Şöyle bir gözden geçirin. Bakın bu sol altta bir tane görüyorum ben. Bunlara dikkat edeceğiz abi. Bu toplama komplarında bunlara dikkat edeceğiz. Tamam, geliyorum. Bak burada da böyle bir mücevher kalmış elimde. Olsun diyorum. Bu da kardır abi. Koyuyorum. Bak, hiç kalmamış. Bomboş kalmış ama var olduğunda koyacağımdan eminim yani. Burada geldiğimizde Kraliçe Dido. Şimdi burada da yine mor yeteneği 4 seviyeye kadar yapmaya çalışıyorum. Buradan max verimliliği almaya çalışıyorum. Zaten 1.6 kadar kalmış. Yine gördüğünüz gibi kaynak nakliyatını görüyorsunuz. Arkadaşlar, toplama kompları genel hatlarıyla anlamış oldunuz. Şimdi bu efsanevilerde hangi kahramanların olması gerektiğini ve yetenek ağaçlarının nasıl olması gerektiğini, binek koyarsam nasıl, teçhizat eklersem nasıl, hangi mücevheri takmalıyım gibi şartları şu anda geçmiş bulunduk. Şöyle morlara geldiğimizde ise zaten elimizde kısıtlı toplama hero'su var. Bu arada şu sizi yanıltmasın. Yisushin bu bir toplama yapabilen bir kahraman. Yani burada saldırı ve buff yazıyor. Mesela burada Kral Deri'nin altında saldırı toplama, Kraliçe Dido'nun altında destek yenileme yazıyor ama bunların biz toplama olduğunu girip bakıp görebiliyoruz. Yani şurada varsa eğer, tüm kaynakların toplamasını %30 arttırıyorsa bununla da toplamaya gönderebilirim demektir. Şimdi bunlara baktığımda, mor kahramanlara baktığımda ise Baldassi, Nino, Leon, Leo, Thanos, Yuansa, Kaso ve Narses'i görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şuradan bakalım. %207 bir yüzdem var ve 14.8 milyonda bir toplama yapabiliyorum. Arkadaşlar şöyle bir tanesine giriyorum. Şimdi örnek veriyorum, Leon. Leon'da da bakın yine bu moru yükseltmeye çalışıyorum. Ama tabii ki önceliğimi gidiyorum. Kime veriyorum? Efsanevi kahramanlarıma veriyorum. Fakat şu an bir şey fark ettim. Bakın burada ne diyor? Başarılı toplamalardan sonra fazladan %8 kaynak kazandırır diyor. Şimdi ben bunu yükseltmiş olsaymışım %2 daha alacakmışım. Şu an biraz pişmanım. Çünkü bu %2 daha önemli arkadaşlar. Bunu yükseltmekte fayda var. Yani önceliğimiz şu başarılı toplamalardan sonra fazladan yüzdeyi arttıranları arttırmak.
Çünkü örnek veriyorum 20 milyon bir toplama yaptıktan sonra şak diye size %2'sini, yani bunlar birikiyor tabii, %50'si oluyor, %60'ı oluyor. Ciddi bir miktarı veriyor. Yani durduk yere bir anda da 10 milyonda fazla toplama yapmış olabiliyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi mavi özellikleri oluyor. Bunun mor özellikleri açmışım. Mor özellikleri yanlış hatırlamıyorsam 1750 imparatorluk parasına mı 1250 imparatorluk parasına mı ne açabiliyoruz. Bende hepsi açık olduğu için şimdi gösteremeyeceğim arkadaşlar. Bakın yine bir hata daha görüyoruz. Buradan da %4 alabilirmişim. %4, %6'yı kaybetmişim bu komp için söylüyorum. Buna baktığımda ise burada da yine aynı şekilde komplarım %207 toplama bonusu veriyor. 18.6 milyonda yükü var. Yükün neden önemli olduğunu birazdan bahsedeceğim. Lubu'yu koydum böyle, yani rastgele koydum bu arada. Lubu bir toplama heroes değil. Başka toplama kahramanı kalmadı. Lubu duruyordu, öyle kalsın dedim ben de. Narses'le gördüğünüz gibi skill'lerini, yeteneklerini fulllemişim. Yine teçhizatları giydirmişim. Mücevher de var bir tanesinde ama bir tanesine yetmiş sanırım. Şimdi bunların yıldızlarını böyle fulllemenize gerek yok arkadaşlar. Bana geldi. Ben öyle fullledim. Yani orayla uğraşmanıza gerek yok. Şimdi gelelim ki birliğin yükü neden yüksek olmalı diye bakalım. Arkadaşlar örnek veriyorum, şu Büyük Darius'a tıkladım. Bakın burada gördüğünüz üzere zaten verimli hasat günündeyiz. 12.6 milyon bir toplama yapıyor ve bakın elinde 8.5 milyon var. Başarılı bonusun ne işe yaradığını şurada örnek olarak göstereceğim. Benim bu kahramanımda daha başka bir toplama yapmadım. Yani sadece buraya gönderdim. Bu arada farkındaysanız saatlik 1.4 milyon kadar bonusum var. Yani ciddi bir şey topluyorum. Saatte ben 2 milyon kadar topluyorum zaten. Şimdi bak 8.5 milyon vardı. Kahramanı dışarı çıkarıyorum. Şöyle sizinle birlikte izliyoruz. Bakın başarılı toplamalardan ötürü 12 milyon 200 kadar var. Görüyor musunuz? Yani ben 8 milyon topladığımda %50 kadar da bonus alıyorum bu komp diziliminde. Şimdi neden 24 milyon önemli? 24 milyon şu sebeple önemli arkadaşlar. Bugün 3. gün ve toplama günü. Şimdi biz 2. günden, görevleri aldırmayın, sadece gün gözüksün diye buraya tıkladım. Görevlerin olduğu günden ya da 1. günden başlıyoruz komplarımızı toplamalara göndermeye. Toplamaları fullliyorum, geliyorum. Burada ben şunu görmek istiyorum arkadaşlar. Örnek veriyorum size şu an. 30 milyon toplamışım ama 24 milyon yüküm var. 24 milyon yüküm olmalı ki benim o son toplamayı öyle denk getirmeliyim ki, sallıyorum, bu 12 milyonluk verimli hasata yolladığımı farz edin. Tamam mı? Şu an elimde ne kadar? Mesela şu an tam uygun bir noktadayım aslında. Bakın 12.4 milyonluk bir toplama eksiğim var. Şimdi hatırlarsınız ki ben 8 milyondan 12 milyon toplamıştım. O zaman bu demek oluyor ki ben 12 milyondan da 18 milyon kadar falan bir şey toplayacağım demek oluyor. Yani 12 milyonu full tamamladığımda 18 milyon kadar bir toplama yapacağım. Ben bunu 18 milyon daha eklediğimde bakın fark ederseniz 30 milyona çıkıyor. Şimdi birlik günü, daha toplama günü başlamadan benim bu kompumun içinde 30 milyon yük oluyor. 30 milyon yük demek bu sıralamada 300 bin ileri gitmek demek. 300 bin puan kazanmak demek. Şimdi sıralamaya bakıyorum burada. 300 binim olsaydı diyorum, sadece önceliği yerine getirmiş olsaydım. Şöyle ilerliyorum. Bakın farkındaysanız 7. sıraya yerleşmiş oluyordum. Sadece bunu yapmış olsaydım. Ben bu arada yapmadım. Yani bu benim uğraşmadığım halimle ben şu an 12. haldeyim. Bir gün önceden falan yatırmadım komplarımı toplamaya. Uğraşmadan geldiğim noktadayım yani şu an. Şu an toplamaya devam ediyorum ama. Bakın 12.3 milyonu doldurduğumda ben buradan az önce de anlattığım gibi 18 milyon toplayacağım. 18 milyonu da topladığımda 30 milyonunu doldurmuş olacağım bu kompun. Ne zaman? Tekrar söylüyorum. En kudretli valinin 2. gününde, örnek olsun diye 2. gün diyorum. 2. gününde ya da 1. gününde, verimli hasat varsa 1. günde, verimli hasat 2. günde ise de bugün de tamamlayıp bunu sağlayabilirsiniz. Şimdi bunu denk getirirken neler yapabilirsiniz? Onun örneğini vermek istiyorum. Farkındaysanız birliklerin hepsi 112.600 tanesini birden göndermişim ben toplamaya. Şuradan bir tane şeyi çıkaralım dışarıya. Bir dakika, binaya çekmem gerekiyor. Çekeyim. Evet arkadaşlar, şimdi size şunu söylemek istiyorum. Bakın farkındaysanız kompum benim saatte 210 ile 463 bini topluyorum. 673 bin toplama yapıyor. 673 bin demek tarlam 3.7 milyon ya, 5,5 saat kadar bir civarda bitmesi demek. Yani 6 saat diyecektim ben de. Şu an yuvarlama yapıyorum. Yani burada yapmanız gereken 3 milyon 780 bini 673 bine bölmek. Ve bu size işte sallıyorum 5.4
gibi bir şey çıkaracak. Bu da ne demek oluyor? 5.4 saat. Şimdi siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bunu öyle bir zamanda yerleştiriyorsunuz ki buna. Şu an UTC 20.00'a geçtik sayılır. 24.00'da da gün tamamlanacak. Ve bugün toplama günündeyiz. Ama ben birazdan yatacağım. Örnek veriyorum. Şimdi 5,5 saat sonra ben bunu böyle otomatiğe bıraksam ve 5,5 saat sonra toplasa bu birlikler bir sonraki güne gidecek. Ben o kaybı yaşamak istemiyorum. O yüzden bu birliği buraya böyle göndermiyorum. Şimdi 5,5 saat demiştik ya. Şimdi ben buraya tıkladığımda oto birim miktarı dediğimde şöyle görüyorsunuz. 3.7 milyonu 28 bin askerle tamamlayabiliyormuşum. Şimdi ben bunu 28 bin askerle tamamlayabiliyorsam ve 5,5 saatte tamamlayabiliyorsam ben bunu 5,5'a böldüğümde bu sayıyı da 5,5'a bölmem gerekiyor. Şimdi basit bir hesapla şurada karşımda hesap makinesi var. Hemen yapayım. 28.446 bölü 5,5 dedim. Tamam mı? 5,5 saatte yapıyordu ya. İşte bir sayı çıktı. Tamam, ben kaç saatte yapmak istiyorum? 3 saat 45 dakikada yapmak istiyorum. Ya da 3,5 saatte bitirmek istiyorum. Biraz garanti olsun. Çıkan sayıda 3,5 ile çarpıyorum abi. 18.102 asker yapmam gerekiyormuş. Bakın şuraya geliyorum. Şurada temizle. Tam dediğini yaptık bu arada. Tamam. Böyle dedim diyelim. Kaydettim abi. Böyle gönderdim. Şimdi geliyor. Gelsin bakalım. Geldi sayılır. Şöyle tarlaya da yerleşsin. Ondan geri sayıyoruz. Toplama yerleşti. Şimdi bakıyorum. Bakın ne demiştim? 3,5 saat demiştim. 3,5 saat. Yani arkadaşlar demek istediğim şey şu. Siz buradaki toplama süresini ayarlayabiliyorsunuz. Bakın şu an 3.7 milyon hepsini topluyor mu? Hayır. 2.380. 2 milyon 380 bin topluyor. Ve bakın sağ üstteki saate 20.05. Yani şu an 23.37'de toplamayı bırakacak, binaya doğru kendi kendine gelmeye başlayacak. Toplama günlerin bitiminde de bu şekilde bir trik uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Gece yattığınızda toplamalarınız çöpe gitmesin diye. Bir de şimdi şuna tekrar bir değinmek istiyorum. En kudretli vanin ikinci günündeyken üçüncü gününe hazırlanacaktık ya biz. Bunu aynı şekilde 7. günde de yapacağız. Var gücün ne gününde de toplama var. Yani 6. günde toplamaya koyabilirsiniz ya da 5'ten başlayın. Yine burada da söylediğim gibi 3 için, 3. gün için 1 ve 2'den başlayabilirsiniz. 7. gün içinde de 5 ve 6. günde toplamaya başlayabilirsiniz. Ama biz şu an 3. gün üzerinden toplamaya devam edelim. Yani anlatmaya devam edelim, pardon. 2. günde toplama yapıyorsun. Abi şimdi böyle şıp diye gönderme yani. Şurada mesela bir tane 6. seviye var. Böyle laps diye gönderme. Bak benim böyle bir şu otomatiği kaldırayım. Ben böyle birimleri full göndermeyi seviyorum. Otomatik dönüş tuşu var. Görüyor musunuz? Bak şurada. Kapattım, açtım sağda. Şimdi bu otomatik dönüşü iptal ediyorsun abi. Bu adam toplamayı bitirdikten sonra bitirdiği yerde bekliyor. Senin gelmeni bekliyor. Gel diyor, beni başka bir yere gönder. Şimdi 2. gündeyken bu binaya dönerse bu adam sen boşuna toplamış oluyorsun. Bir birikim yapmıyorsun. Sen bu adamın yükünün içinde sırtında bekleteceksin, yani ürünü bir gün bekleteceksin. Yarına geçtiğinde işte UTC 0000 olduğunda, yani bizim Türkiye saatiyle gece saat 3 olduğunda bu adamı çekeceksin, uyanık olursan alıp getireceksin. Ya da yani gece 3'te çekmek zorunda değilsin. Sabah kalktın, tabii Türkiye'deyiz, saat 6'da kalkıyoruz işe gitmek için. Saat 6'da kalktın, çekeceksin birliklerini, hop toplamaya devam edeceksin arkadaşım. Şimdi burada gördüğünüz bu otomatik dönüşü ben şu an aktif ediyorum. Çünkü toplama günündeyim, yani neden aktif etmeyeyim. Bunu da gönderdim, yatmayacağım zaten. Bunu aynı şekilde şurada ayrıntılara tıklayıp da yolda mesela fark ettiniz. Tekrar binaya çekmenize gerek yok. Şu sağ alttan otomatik dönüşe tıklayarak bunu iptal edebilir ya da açabilirsiniz. Otomatik dönüşün olmama durumu, tekrar ediyorum, toplama günü başlamadan önceki günlerde otomatik dönüş yapmasın diyorsunuz. Toplama gününde falan da açın, rahat rahat geri dönsün diyorum ben. Şöyle son olarak gözden geçirmem gereken bir şey var mı diye düşünüyorum. Toplama birlikleriyle ilgili bahsedebileceklerim sanırım bu kadar arkadaşlar. Eğer vali gibi etkinliklerde ya da en kudretli imparatorluk falan da olabilir. Çölde bile işe yarıyor arkadaşlar. Çöl videomu dönüp bakabilirsiniz. Şu sağ üstte koyacağım. Orada da göreceksiniz etkisini. Toplamanın her zaman ama her zaman bir etkisi vardır. Şimdi birliklerimi çekeceğim ve son sıralamama da bakacağım. Gayretsiz bir günden bahsediyoruz arkadaşlar. Ben burada gayret gösterdiğimde, böyle boş geçmediğimde zaten ya birinci ya ikinci ya da üçüncü oluyorum. Yani ilk üçe bir şekilde yerleşiyorum. Bu toplamadan alabileceğim max verimliliği almış olabiliyorum. Birliklerimi geri çekip kaçıncı sıralamaya geldiğime de birlikte bir bakalım.
Arkadaşlar hazır denk gelmişken şunu da göstermek istiyorum. Bahsettiğim olay bu gibi bir şeydi. Bakın farkındaysanız 16.8 milyon bir toplama yapabiliyordum. Fakat şu an 17.5 milyona kadar çıkmışım. Neden? 16.8 milyonu ben toplama esnasında doldurmadan işte ya da doldurarak belli bir toplamaya gelmişim. Örnek veriyorum 13 milyon toplamışım ve ben toplamamı çektiğimde ise o bonus bana 4 milyon, 4,5 milyon kadar verdiği için bu hale gelmiş şu an. Şu ikisini geri almıyorum. Bunları zaten daha yeni gönderdim. Şimdi sıralamamıza şöyle bir bakalım. Bu benim en basit günlerimden biri. Bakın zaten 1, 2, 3. oluyorum demiştim. Zaten 4. oldum şu an. Yani 4.'lüğe yerleştim. Birazdan bir daha göndereceğim. Gece 2.30, 2.45 gibi bir daha toplarım. Sonra da yatarım diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani burada en kudretli valide 4.'lük ödülü çok güzel bir ödül değil ama yani neden bunları da almayayım ki? Yani verimliliktir arkadaşlar. Şimdi biz free to play oynayanlar biraz bu gibi şeylere ihtiyacımız oluyor. Bu gibi basit şeyler biriktikçe elimizde büyük bir yük oluşturabilir diyorum ben arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Taktikte kalın. Lütfen görüşlerinizi yorumlarda benimle paylaşmanızı istiyorum. Abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Az önce de dediğim gibi taktikte kalın.